Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuz ikinci videomuz olacak. Eğer birinci videomuzu seyretmemişseniz, seyretmeyen arkadaşlar mutlaka birinci videoyu da izlesinler. Çünkü bu ikinci videoyu izlerseniz hiçbir şey anlamazsınız. Bu ikinci videomuz çok önemli arkadaşlar. Çünkü anlatacaklarım daha önce başka yerlerde bu kadar detaylı şekilde anlatılmamış ve sonuç bildirilmemiş bilgiler olacak. Elimdeki bu güç kaynağı arızalanmıştı. Birinci videoda göstermiştim size. Patlamıştı. Nasıl patladığını da gördünüz. Şimdi bu güç kaynağımın içindeki parçaları değerlendireceğiz. Bazı parçaları. En önemlisi bunun 6 pin soketi var. Resimlerde de göreceksiniz. Resimlerde gördüğünüz bu 6 pin güç power soketini, yani 6 pin ATX soketi biz değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu anlatacağım. Öncelikle bunun için modül yapacağız. Yani bizim standart olarak bildiğimiz 24 pin ya da 20 pinlik güç kaynaklarını bu görmüş olduğunuz anakartımızda çalıştıracağız. Bunun için modül yapacağız. Bu modülün nasıl yapılacağını, hangi parçaların kullanıldığını, hangi kablo sisteminin kullanıldığını sizlere tek tek detaylı şekilde anlatacağım. Umarım faydalı olacaktır arkadaşlar. Elinde böyle anakartı olanlar ya da bilgisayarcılarda kasadan çıkma böyle anakart olanlar varsa bu anakartları tekrardan değerlendirme imkanı sunacağım sizlere. Modül yapımına hemen geçelim arkadaşlar. Öncelikle resimde görmüş olduğunuz 6 pin ATX 6 pin güç kablosunu kesiyoruz, ayırıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bunun yanında bir de yine 4 pin, aslında 6 pin olup da 4 pin kablo çıkışı olan kablomuzu da kesip ayırıyoruz. Yani bu güç kaynağından bu kabloları kullanmış olacağız. Bu görmüş olduğunuz modülü kullanacağız arkadaşlar bu işlemlerde. Bu voltaj yükseltici regülatör arkadaşlar. Bu belirli bir limitteki voltajı alıyor, yüksek voltajlara çıkartan bir voltaj regülatörü. Bunlar internette satılıyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz küçük modül ile birçok işlemler yapacağız. Resimleri dikkatli takip edin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada ne yapıyorum? Dikkatlice bakınız. Normal şartlarda bu 6 pinlik güç kablosunun mor renkli olan bu kablosu bizim standart 24 pin ATX güç kaynaklarında olan mor kablosuyla vermiş olduğu çıkış voltajı aynı değil. Zaten bu anakartı ve bu güç kaynağını ayırt eden en büyük özellik bu mor kablo arkadaşlar. Çünkü bu mor kablo resimde görmüş olduğunuz bu trafodan 12 volt çıkış veriyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 12 volt çıkış veriyor. Normalinde bizim bildiğimiz standart ATX 24 pinlik bu mor kablonun çıkış voltajı 5 volttur. Ancak yine belirteyim, bu güç kaynağındaki bu mor kablonun çıkış voltajı 12 volt arkadaşlar. Burada bir tezatlık var. Aslında hile var arkadaşlar. Çünkü üretici firma bu resimde görmüş olduğunuz devreyi burada kullanmamış. Yani 5 volta düşürme sistemini burada kullanmamış. Bunun için ayrı bir trafo yerleştirmiş. Diğer işlemleri anakartın üzerinden tamamlamış. Yani güç kaynağında olması gereken gerilim, kısa devre direkt anakartın üzerine aktarılmış. Bu anlattıklarımı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Tekrar bir daha anlatıyorum. Bakın, bu güç kaynağının üzerindeki kısa devre ya da gerilimi üretici firma anakartın üzerine aktarmış. Yani bu demek oluyor ki her iki ünitenin de, yani her iki donanımın da arıza yapması için bu bile bile yapılmış. Bu benim fikrim.
Çünkü bu görmüş olduğunuz 6 pin güç kablosundaki mor kablonun çıkışı 12 volt olarak direkt anakarta geçiyor. Haliyle anakart üzerindeki komponentler sayesinde 5 volta düşürülüyor. Ancak 12 volt değeri yüksek bir değerdir. Bunu elektronikçi arkadaşlar bilir. 5 volt değeri genel anlamda diyot gibi, direnç gibi elektronik parçaları yakmaz. Ancak 12 volt yakar arkadaşlar. Yani 12 volt hattının üzerinde bir kısa devre olduğunda üzerindeki bileşenleri, parçaları yakar. Ama 5 voltta bu çok nadir görülür. İşte bu yüzden üretici firma 12 voltu güç kaynağından direkt anakartın üzerine taşımış. Ve bu bile bile yapılmış bir işlem bana göre. Çünkü 2 sene garanti veriliyor. Garanti süresi dolduktan sonra bakın arkadaşlar dikkat edin. Garanti süresi dolduktan sonra yani 2 sene sonra bu arızayı veriyor. Bu anakart ve güç kaynağı. Sanki içine zaman ayarlı bir sistem yerleştirilmiş gibi. Bu bile bile yapılmış arkadaşlar. Garanti bittikten sonra anakart ve güç kaynağı arıza yapsın. Tekrar bizden bir daha güç kaynağı ya da anakart satın alınsın diye yapılmış. Bu benim fikrim arkadaşlar. Ben böyle düşündüm bunu. Güç kaynağındaki arıza direkt olarak anakartın üzerine taşınıyor. Anakartın üzerine taşındığında anakartta arızalandırmış oluyor. Bu işlem sadece güç kaynağındaki arızadan kaynaklanmıyor olabiliyor da. Peki nasıl oluyor? Diyelim ki şebeke elektriğiniz dalgalı. Voltaj dalgalanması var. Voltaj dalgalanması olan bir şebekede kullanılan güç kaynağı haliyle kısa devre yapacaktır. Ya da kararsızlık durumuna geçecektir. Böyle durumda güç kaynağının üzerindeki kısa devre 12 volt kanalıyla direkt anakartın üzerine aktarılacaktır. Anakartın üzerine aktarılan kısa devre anakarttaki tüm komponentleri yakacaktır. Yani anakartın bir daha çalışmamasına sebep verecektir. Şimdi asıl konumuza gelirsek bu modülü nasıl yaptığımıza bakalım. Modül yapma işlemine hemen geçeceğiz. Ancak anakarttaki soket bağlantı düzenini size göstermek istiyorum arkadaşlar. HP'nin anakartı bu. Bahsetmiştim. 6 pinlik bir soket var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz küçük pin de start verebilmesi için aynı zamanda fan devrini kontrol eden bir pin. Güç kaynağımız buydu arkadaşlar. Öncelikle bu görmüş olduğunuz 6 pin soketine uydurabileceğim. Diyelim ki bizde güç kaynağına ait böyle bir soket yok. O zaman bizde ekran kartlarında kullanılan PCI Express güç kablosunun 6 pinlik olan soketini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yapısı aynı arkadaşlar. Yani burada 2 tane var ama ben sadece şu 6 pini kullanacağım. Buraya taktığımızda zaten oluyor arkadaşlar. Bunu iptal edeceğim. Sadece şurasını kullanacağım arkadaşlar. Modül yapmamız için. Bizim modül devremiz de bu arkadaşlar. Bu 5 voltu 28-30 volta kadar çıkartabilen bir modül. Bunun ucuna bunu yerleştireceğim. Şurada gördüğünüz mor kablomuz bu.
Standart ATX soketlerde 5 volt verirken bu 12 volt veriyor arkadaşlar. Şu mor kabloyu arkadaşlar görüyorsunuz. Normal standart ATX güç kaynaklarında bu 5 volttur. Biz bunu 5 voltu bu modül sayesinde 12 volta çıkartacağız. Ve anakartımızı besleyebileceğiz arkadaşlar. Öncelikle ekran kartı güç kablomuzu yan keskiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Biz sadece bunu kullanacağız. Bunlar devre dışı. Bunlarla işimiz yok. Sadece bunu kullanacağız arkadaşlar. Daha sonra bize böyle bir eski, bozuk, tamiri mümkün olmayan 24 pin ya da 20 pin ATX soketi olan bir anakart gerekli olacak. Bu anakarttaki bu görmüş olduğunuz ATX soketi biz buradan işaretlediğim yerden keseceğiz arkadaşlar. Bunu buradan çıkartacağız. Bu modülümüzü buna lehimleyeceğiz daha sonra. Tabi arada bu bizim modül devremiz olacak. Bunu buradan keselim. Bu görmüş olduğunuz 24 pin ATX soketi keselim arkadaşlar. Buradan çıkartalım. Altı pinlik modülümüzü ayarladık arkadaşlar. Bağlantılarını sağladık. Bir bakın. Biliyorsunuz bu PC Express ekran kartlarında kullanılan power güç kablosuydu. Bunu kullanacağız anakartımızda. Anakartımıza bunu takacağız. Bu da eski anakarttan söktüğüm, kestiğim 24 pin ATX soketti. Bunun lehimleme işlemlerini tamamladım. Şu kablo mor kablo arkadaşlar. Belki renk fark olabilir. Mor kablo. Modül devremize mor kabloyla siyah kabloyu taşıdık. Modülümüzü tamamlayalım. Çok az bir iş kaldı arkadaşlar. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Hazır. Ekleyeceğimiz yeşil ve gri kablo olacak şimdi de. Bu kabloların boyu bizim yapmış olduğumuz modülün kablolarının boyu kadarı. Bunların ucunu kesiyorum. Çünkü bu tarafları lehimleyeceğim. Böyle bir güç kaynağı bulunması gerekiyor. Bu yeşil ve gri kabloları lehimlememiz için bunu güç kaynağının 24 pin soketini bizim yapmış olduğumuz modül soketine takıyoruz. Buradan yeşil kablonun pin yuvasını buluyoruz. Yani bu görmüş olduğunuz yeşil kabloyu buraya lehimlemem gerekiyor. Lehimleyelim. Yeşil kablonun lehimlemesini tamamladık arkadaşlar. Bu 24 pin ATX soketi ters çeviriyorum. Burada görmüş olduğunuz gri kablo var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gri kablo, bu sefer bunu lehimleyeceğiz. Doğru olup olmadığını kontrol ediyorum arkadaşlar. Gri kablo burada. Buradan
Evet, doğru lehimlemişim. Yeşil kabloya da bakalım. Yeşil kablomuz buradan gidiyor. Evet, bu da doğru. Yani kontrolümüzü yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben bu kabloları nereden buldum arkadaşlar? Böyle çoklu kablolu bir kablo seti satın aldım. Bunlar internette satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Mesela buradan ayırabiliyoruz tekrar. Bir parça daha böyle çekip ayırabiliyoruz. Herhangi bir içlerinden belirlediğimiz rengi, bir sürü rengi var bunun arkadaşlar. Buradan böyle çekip bunu alabiliyoruz buradan bu şekilde. Çıkartabiliyoruz tamamen. Tek hale getirebiliyoruz bu şekilde. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Bu bize çok lazım olacak. Bir tane değil. Bundan birkaç tane daha lazım olacak bize. O yüzden ben çoklu aldım. Şimdi bu işlem tamam. Bu iki tane pini anakartımıza takacağız ki start vermesi için anakartın bu iki tane pin bize lazım arkadaşlar. Bunun bir tanesi 5 volt besleme kanalına ait. Bu gri kabloda geri dönüşüm kablosu. Power Good diye geçer bu. Bu ikisi de olmazsa anakartımız çalışmaz arkadaşlar. Görüntü vermez. Şimdi bu şekilde modülümüzü tamamladık arkadaşlar. Bunu bu şekilde bir deneyelim. Bakalım voltaj ne veriyor bize. Kontrol edelim. Mor kablomuzun güç kaynağının geliş voltajı 5 volta yakın olması lazım. Evet 4.96 volt. Ancak çıkışımız 10 ya da 12 volt aralığında olmalı. Evet. Bu da normal arkadaşlar. 10 ila 12 volt. Unutmayın arkadaşlar. Burada trim pot var. Trim pottan bunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şu kablomuzu takip edelim. İnce uçlu bir tornavida ile trim pottan voltaj ayarlaması yapabiliriz arkadaşlar. Buradan. Görüyorsunuz. Bu trim pottaki vidayı çevirdikçe bu voltaj çıkar arkadaşlar. Normalde geliş 5 volttu. 14 volta kadar çıkartabiliyorum arkadaşlar. Bunu 12 volt ya da 10 voltta sabitleyebilirim. 10 volt yapayım. Çünkü anakart bu şekilde de çalışıyor arkadaşlar. Sorun yok. Denedim. Bu şu anda istediğimiz şekli aldı. Bunda voltaj olmaz arkadaşlar. Bu anakarta giden voltajı şu kablo geriye alır. Güç kaynağına sinyal gönderir. Yaptığı iş budur. Adı da Power Good diye geçer bu kablonun bağlı olduğu IC entegresindeki yeri. Şimdi modülümüzü tamamladık arkadaşlar. Her şey hazır. Bunu bu şekilde izole edebiliriz istersek. Şu iki tane pinimizi de birbirine yapıştırayım arkadaşlar. Bunlar çünkü ikisi yan yana duracaklar anakartın üzerinde. Bu da tamamlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modülümüz tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde anakart çalıştırmaya hazır şekilde. Bunu da göstereyim burada. Anakartımız vardı elimizde böyle. Bunu buraya takacağız. Bu şekilde. Bu iki tane pini de buradan 1, 2, 3 ve 4. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Şu 3 yeşil, 4 gri olacak arkadaşlar. Yani onu da göstereyim nasıl takıldığını. Bu şekilde takacağız arkadaşlar. Gördünüz. Bu şekilde bu anakart böyle taktığımızda start almaya hazır olmuş olacak arkadaşlar. Bu işlem bu kadar. Modülümüzü taktık anakartımıza. Gördüğünüz gibi 24 pin güç kaynağı ve bizim yapmış olduğumuz 6 pin çevirici modül.
ekran kartı güç kablosu ile yapmıştık. Anakartımız çalışıyor. Bir de ne görüyorsunuz? RX 570 ekran kartı. Normal şartlarda bu anakarta ait güç kaynağı ile, yani 6 pin güç kaynağı ile böyle bir RX 580 serisi ya da yeni nesil ekran kartı çalıştıramazsınız. Harici güç beslemesi olan ekran kartı çalıştıramazsınız. Şimdi burada her şey bitti mi? Daha bitmedi. Bu anakartı İzmir'den Muhammed kardeşim göndermişti. Bu anakart ile bu testleri yapıyorum. Bu da 6 pin. Bu anakarttaki tuzaklar daha yeni başlıyor arkadaşlar. Savaşımız daha bitmedi. Gördüğünüz gibi modülümüzü hazırladık. Yani cephanemizi hazırladık. Ama savaşımız anakartın üzerine daha devam edecek. Modülümüzü bitirdik. Peki her şey bitti mi? Az önce gösterdiğim videoda her şeyin bitmediğini gördük. Yani savaşımız daha yeni başlıyor. Modül olarak 24 pin güç kaynağı ile çalıştırmayı başardık. Gördünüz nasıl yapıldığını. Modülü yaparken fazla detaya girmeye çalıştım. Çünkü benim tekniğim böyle. Ben bu şekilde öğrenilebileceğini tahmin ediyorum. Benim yöntemim böyle. Birilerinin canı sıkılabilir ya da videoyu izlemede sorun yaşayabilirler. Ama ben inanıyorum ki bu anlattığım teknikle bu iş daha iyi kavranacaktır arkadaşlar. Bu modülün bir tane yapımını gösterdim. Elimde başka bir modül yaptığım güç kaynağı daha var. Onu da göstereyim. Şimdi bu güç kaynağı standart 20 pin, 24 pin de olabilirdi. Fark etmez. Görüyorsunuz. Standart. Ben bu eski bizim arızalı güç kaynağından kestiğim kabloları buna lehimledim arkadaşlar. Birincisi bu. Diğer kablo da bu arkadaşlar. Bunu hatırlarsanız videonun içinde göstermiştim. Bu kablo bizim HP. Bu güç kaynağından kestiğim kablo. Ben ne yaptım? Burada aynı şekilde yine modül kullandım. Görüyorsunuz. Bunun kablolarını resimlerde de göreceksiniz. Burada gerekli olan yerlerine lehimledim ve bantladım arkadaşlar. Geçici olarak olduğu için bantladım bunları. Şu sarı kablolar 12 volt çıkışına ait. Yine ATX 20 pin 12 volt çıkışına lehimledim. Şu mor kabloyu görüyorsunuz. Bizim için önemli olan şu mor kabloydu. Mor kablodan çıkış yaptım. Görüyorsunuz. Modüle aktarma yaptım. Modülden tekrar bizim bu mor kablonun çıkışından buraya gördüğünüz gibi aktarma yapmış oldum. Diğer şase negatif kabloların aktarmasını yaptım modüle. Çünkü modüle negatif şase eksik kutup aktarmamız lazım ki burada gerilim oluşsun. Yani bize istenilen değer versin bu modülde. Diğer yeşil kabloyu aynı şekilde bizim 20 pin güç kaynağımızdaki yeşil kablodan aldım. Yine aynı şekilde mavi kabloyu da bizim ATX 20 pin kablosundan aldım. Haliyle bu şekilde bize hazır olmuş oldu bu güç kaynağı gördüğünüz arkadaşlar. Bu şekilde yine aynı şekilde bu anakartta kullanılabilir halde. Bir önceki videomda anlatmıştım. Bu anakartları buna bağlı güç kaynağı yakmıştı. Bunların üzerindeki parçaları belki başka işlerde kullanabiliriz arkadaşlar. Bunlar köşede dursun. Bunlar artık çalışmıyor. Arızalı. Çünkü bu, onu da anlatayım. Aklıma gelmişken. Burada görmüş olduğunuz 4 bacaklı, aslında 8 bacaklı da 4 bacaklı MOSFET'leri yakmış arkadaşlar. Yani bu eski güç kaynağı bizim HP'nin bu güç kaynağı anakart üzerindeki devreyi yakıyor arkadaşlar. Bunu anlattım size. İşte bu anakartlar garantisi bitince arıza yapıyor. Ve daha sonra anakart ya da güç kaynağı satın almak zorunda kalıyor. Kamu dairelerindekiler ya da özel sektörde bu tür anakartı kullananlar. Öyle diyeyim. Bunu daha sonra açacağız. Bunlar artık işimize başka işlerde kullanabileceğimiz yedek parça olarak malzeme. Modül yapma işleminde tüm detayları gördünüz.
Anakartımızı da çalıştırdık. Bunu da gördünüz. Ancak işimiz daha bitmedi. Şimdi belki diyeceksiniz ki bu anlattıklarımdan sonra ya bu kadar da uzatmasaydın diyebilirsiniz. Ama bence bu benim fikriyatım. Bu konu çok önemli bir konu. Ben böyle düşünüyorum. Bu video son olacaktı. İkinci video. Düşündüm. Bunu üçüncü video olarak aktarmayı düşündüm. Yani bir videomuz daha olacak arkadaşlar. Çünkü anlatacaklarım çok geniş konular. Unutulmaması gereken konular. Hani belki birileriniz şöyle düşünebilir. Hani derler ya, uzun metrajlı film. Böyle bir söylem vardır. Hani bir de buna ekleme yaparlar. Uzun metrajlı filmler yüksek bütçe ile yapılır. Ama bizdeki bütçe malum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde bütçe o kadar yok. Biz kendi çapımızda burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ya da ben anlatmaya çalışıyorum. Siz de umarım faydalanıyorsunuzdur. Üçüncü videoyu bekleyin arkadaşlar. Çünkü üçüncü videoda yine belirteyim, merak edeceğiniz, hatta bu da mı olur dediğiniz çok önemli konuları anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü videomuzda özetlemem gerekirse bu tür elinde anakartı olup çalıştıramayan ya da sorun yaşayanlar için bu anakartın üzerindeki tuzakların nasıl tek tek kırılacağını, nasıl bu tuzakları geçeceğimizi ayrıntılarına varıncaya kadar anlatmaya çalışacağım. Yani daha işimiz bitmedi. Güç kaynağındaki tuzağı hallettik. Ama anakartta da tuzaklar çok. Yani üretici firma her tarafa tuzak hazırlamış. Ki bu tuzakları mutlaka geçmemiz lazım. Bu anakartı değerlendirebilmek için. Sonuçta bu anakarta biz para vermişiz. Bunu biz satın almışız. Yani bu bizim ülkemize girmiş. Döviz cinsinden. Bunu çöpe atacak halimiz yok. Bunu mutlaka değerlendirmemiz lazım. O yüzden üzerindeki tuzakların nasıl tek tek temizlendiğini, nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Merak edin arkadaşlar. Bu anlatacağım 3. videodaki konular çok çok önemli. Daha sonra bu anakart ile oyun da oynayacağız. Yani normal bizim standart masa üstünde ne yapılması gerekiyorsa tümünü yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Şimdilik bu kadar anlatım, bu kadar detay yeter bu ikinci video için. Üçüncü videoyu merakla bekleyin arkadaşlar. Bu videomu da seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.